thank you so much for having us. Sağ olun. It's a pleasure to meet you, to finally meet you. I've read a lot about you, about your work, about your passion, and I really wanted to meet you here in the center of Istanbul to see what incredible things you're making. So, would you like to tell me a bit about how you started, how your passion started about music? Benim önceki mesleğim başka bir iş. İnşaat işi, inşaatlarda çalışıyordum. Sonra 1982 senesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bizim akrabamız var, Doktor Rahmi Oruç Güveç. Orada Türk Müzikisi Etnomüzikoloji Merkezi vardı. Ondan sonra oraya uğradık. Dedi akşam bir çay için hem de Türkistan'dan bir grup gelecek, onu dinlersiniz. O zamanlar çok zordu onların gelmeleri. O grubu dinledik o akşam. Sonra Oruç Hoca dedi, bu enstrümanlar dedi, ne yapan var ne bilen var dedi. Ben de bunları yapmaya ne olacak dedim ben. Öbür işi bıraktım. Onlara bakarak yapmaya başladım. İlk önce işte 5 enstrümanla başladı. Şu anda 8 çeşitten fazla oldu yaptığımız enstrümanlar. İlk orada başladığım 84-86 senesinde ilk sergimizi açtık Ankara'da. Ondan sonra işte devam etti. Bütün şehirlerde neredeyse dolaştık bütün Türkiye'yi. Her yerde sergi açtık. Ondan sonra bu enstrümanları yaptıkça tabii çevreden, bütün üniversitelerden, yurt dışından insanlar gelmeye başladı. Haberler gelmeye başladı. Kitaplar, çeşitli broşürler, filmler. Bunlara bakarak da bir sürü enstrümanlar yaptık. Şu anda yaptığımız en eski model 14.500 yıllık bir Şaman davulu modeli. Bu kaya resimlerinde gözüküyor. Azerbaycan'da Gubustan kayalıkları var. Orada kaya çizimleri var. En eski modeli o. Şaman davulu, kam davulu. Oh, it's incredible. And you've been doing this for 35 years now, huh? 35 years. It's a very long time. And you've been doing a lot of instruments, but they don't exist anymore. They're no longer here, or some instruments that are from so far away. So, how do you get the inspiration to do them? How do you do your research? How do you recreate them to look as realistic as possible? Nasıl söyleyeyim? Bölgelere göre, yörelere göre aslında enstrümanları ayırıyoruz. Mesela Türkistan bölgesinin uzak kesimlerine gittiğin zaman, Sibirya, Ural, Altay bölgelerine gittiğin zaman orada kullanılan ağaçlar, kullanılan enstrümanlar değişiyor. Biraz aşağı inince Kazakistan, Kırgızistan, buralarda yine enstrümanlar değişiyor, yapım şekilleri, kullanılan malzemeler değişiyor. Tarafı Anadolu'ya geldikçe bu sefer yine daha başka enstrümanlar çıkıyor ortaya, daha başka malzemeler. Mesela Altay'da, Ural'da kullanılan malzemeler, ağaçlar genellikle ladin ağacı, kayın ağacı. Üzerlerine geyik derisi kaplanıyor o bölgede. Türkistan'a indikçe bu sefer dut ağacı, elma ağacı bunlar gözüküyor. Bu sefer üstleri deve derisi kaplanıyor. Telleri değişiyor. Mesela Altaylarda at kuyruğu takılıyor. Aşağıya doğru indikçe bu sefer de koyun bağırsağından teller yapılıyor. Onlar takılıyor. So he says, like, there's many instruments that I read that they no longer exist or they're from very far away. So how does he recreate them? How does he make sure that they're as realistic as possible? İşte bunlar o kitaplardan, evet, o gelen kitaplardan, resimlerden, sonra o kaya resimleri var. Onlardan, minyatürlerden, bunlardan bakarak. Bunları insan boyutuna göre ölçülendirip ona göre zaten yapılacak şekilleri çıkıyor. Bir de orada kullanılan işte demin anlattığım gibi malzemeleri kullandığın zaman yine o sesi, o ruhu yakalayabiliyorsun o enstrümanlarda. Mainly you gather your source from things from the past, from old paintings, from old books, from other resources that you gather either online or from paper. But what is the most fulfilling aspect of you being an instrument maker? Bu dediğim gibi ilk o grubun bıraktığı enstrümanların zaten şekilleri, şeyleri hiç görmediğimiz materyaller, şekiller, o sesler, çaldıkları o sesler yani insanın ruhuna işliyor.
Dedim ben bunu şey yapmam lazım yani geliştirmem lazım. Demek ki daha çok şey var, saz var. Böyle başladı. So you would like to bring these sounds to the rest of the world. You would like more people to hear about this music. You would like more people to know about different cultures maybe. Şimdi mesela bakayım ne zamandı, kaç sene önce. Bir tane Amerika'dan profesör geldi. Arizona'da Tempe'de Müzik Museum MIM var Arizona'da. Oradan bir profesör hanım geldi. 6 ay bütün Türkistan'ı dolaşmış. İşte enstrümanları yapmak için, toparlamak için, bilgi almak için. Sonra bizim buraya geldi. Hepsinin burada olduğunu görünce dedi ben boşuna dolaştım 6 ay Türkistan'da. Biraz da yaşlı bir bayandı. Neyse o zaman o siparişler verdi işte bütün Türk dünyası ile ilgili, Türkiye ile ilgili. Onları yaptık. Onlar şimdi Amerika'da, Arizona'daki müzede, büyük müzede. Dünya enstrümanlarının olduğu bir müze. Oranın Türkiye bölümü. Orasını yaptık. Oh, it's incredible. And can you ask him so he doesn't come originally from Istanbul, he comes from a different region. What made him come here? Why Istanbul? Ben Eskişehirliyim. Buraya yakın. İşte 1976 senesinde inşaat işi için geldik. İnşaatlarda çalışmak için. Sonra 82'ye kadar inşaatlarda çalıştık. O zaman bu Cerrahpaşa Eğitim Müzikoloji Merkezi'ne gittikten sonra zaten o işi bıraktım. Bu enstrüman işine başladım. Yani ondan önce hiç alakam yoktu müzikle, sazla. Istanbul was always a center where many civilizations came from the east, from the west, from Africa. Everybody was here. And for me, this workshop feels like a microcosmos, like a small world inside where it really shows the complexity and the diversity of many different civilizations who were meeting here, as I see from the many instruments from all around the world that are here. How does Istanbul inspire him to do this job? Neredeyse bütün dünyadan araştırmacılar, müzisyenler bu İstanbul'dan geçiyor. Hepsi İstanbul'a geliyor. Zaten şimdi bu şeyi de öğrendikten sonra bütün Türkistan, Orta Asya, Urallar, Altaylar, bunların enstrümanlarını yaptığımızda öğrendikten sonra hepsi buraya toplanıyor, buraya geliyor. İşte çekimler yapıyorlar, enstrüman siparişleri veriyorlar. Müzelere enstrümanlar yapıyoruz. Yurt dışında bayağı İtalya'da, Avusturya'da, İspanya'da, Almanya'da, Belçika'da, oradaki müzelerde sazlarımız var. Avrupa'da. Asya'da, Azerbaycan'da var. Türkiye'de Afyon'da var. Alimoğlu Müzik Müzesi, Necdet Ertaş Müzesi, Eskişehir'de var. Yani çok müze var yaptığımız. Bir müze geliyor, bütün Türk sazlarını istiyor mesela. 350-400 çeşit. İşte 1-2 sene o müze için çalışıyoruz. Onları yapıyoruz. O bitiyor, sonra başka. Şimdi en son projemiz bu Anadolu'da yaşayan halklar. Sümerler, Hititler, Asurlar, Lidyalılar. Bunların toplamasını yapıyoruz şimdi programlarını. Onlarda da 160 çeşit kadar enstrüman oldu. Onları da yapacağız. Öyle bir proje var şimdi. So yeah, but that's the main thing. So you said that Istanbul has been a place where many civilizations meet and where musicians come to inspire, and that inspires you for your work. Do you think you would be able to do this job in any other place in Turkey? Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul'a geliyor. Mesela başka bir şehirde olsa bu kadar olmayabilirdi. Gelirlerdi yine de. Tanınmaz yani, sanmıyorum o kadar olacağını İstanbul'da. How does he feel that his work, the importance of his work for preserving the cultures, especially the cultures that come here, what is the importance for him, for continuing doing the things he does, or comparing to any other instrument he could make? He could make a guitar and bouzouki and baglama, but he does things that no one else does. Ya en önce yani çok mutluyum yani bu işi yaptığım için. Çünkü kaybolan bir tarih ortaya çıkıyor. Çoğu memleketlerde oradaki insanlar bile bilmiyor hangi saz kullanıyor, hangi sazı yapıyorlar. Bunların hepsi ortaya çıktı. Yani iyi ki bu işe başlamışım. Bu işi bunu bırakıp.
Demek ki içimizde varmış. Çok seviyorum yani yapmasını. Gece rüyalarıma bile giriyor. Mesela bir tane enstrüman var, rüyamda gördüm. Ve Altay sazı var, yatugan diye, yatık saz, böyle kanun atası. Onların eşikleri var. Onların eşiklerini böyle yunus şeklinde gördüm. Kayıyorlar, atlıyorlar falan. Sonra ertesi gün geldim, hemen gece 12'ye kadar o sazı yaptım. Yunus balıklı yatugan sazını. Çok etkili. Bir sürü şeyler gördük rüyamızda. That's incredible. So everything happens in your head. In your head, you have everything is falling apart into pieces, and you put them together. You're like a chef for instruments, and I'm really impressed because I've seen a lot of instruments on books, but I personally don't think I would be able to replicate this. And it seems that you put a lot of passion and love into what you do. How important is it for people to continue pursuing the passion for doing what they love? Because that's exactly what he's doing. Yani bir kere önce sevmeleri lazım o işi. Ondan sonra da yaptıkları işin yani bütün insanlığa mal olacağını düşünmesi gerekiyor. O yüzden de mutlu olması gerekiyor. Yani çok sevmesi gerekiyor yaptığı işi. Yoksa başka türlü başarılı olamaz. Türkiye'de mesela bir sürü saz ustası var. Bir tanesi bağlama yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Kanun yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Tambur yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Şeyini de araştırmıyor. Bu nereden gelmiş? Nasıl yapılmış? İlk çıkış şeyi nasıl? Böyle bir durum var. Çok sevmesi gerekiyor. Mm-hmm. And I think that's very important, generally speaking, that when you do something with love and with passion, everybody can see that in the world. Everybody can see your desire, and people share this energy all together. And when you do this, it reflects on people. And what you do, for me, it's truly remarkable. You create sounds from the past for the people today to listen to it and inspire the next generation in the future. Bu enstrümanları işte yaptık. Mesela 300-400 tanesini bir arada sergi açıyoruz bir yerde. Üniversitede, bir okulda olsun. O çocuklar görüyor, onlara dokunuyor, hissediyor. Soruyorlar, araştırıyorlar. Sonra okullarda bu enstrümanlar için bölümler açılıyor. Çocuklar onları yapmaya başlıyorlar. Yani bir tek Türkiye'de değil, bütün yurt dışında da öyle oldu. Bir sürü okullar açıldı bu enstrümanlar için. Çünkü kimse bilmiyordu, hepsi kaybolmuş tarihte. Tekrar onları canlandırdık. Böyle hayat verdik yani. Okay. No, of course it's very important, because then the new generations understand better their own culture and then progress, but with keeping in mind understanding their own past. We see a lot of instruments that you are recreating, and many people are using them today for different purposes, for different music. And many times the instruments you make, nobody knows how to play them. And we see that the music in Istanbul is changing, it's progressing, it's becoming more modern. How do you feel about these instruments being used for a very different way to make new music for the new generations? Şöyle söyleyeyim, şimdi bu eski enstrüman, mesela şuradan başlayalım. Şimdi modern enstrümanları, modern tarzları çalan insanlar bu eski yaptığımız sazları eline alıp çaldıktan sonra o modernlik şeyinden vazgeçiyorlar. Tekrar geri eski seslere, enstrümanlara dönüyorlar. Hep bunu yaşadık yani şimdiye kadar. Ne kadar modern enstrüman çalıp da çalmaya çalışıp modern müzik yapmaya çalışan kimse varsa hepsi bu yeni şeyleri bırakıp o eski enstrümanları, eski sesleri arıyor. Çünkü insanların o artık kalbinde yerleşmiş bir ses. Ta evvelden, ezelden. O sesleri duyunca tekrar geriye dönüyor. Geri sazlara dönüyor, enstrümanlara dönüyor, o sesleri dönüyor. Does you think it's important not only to recreate old music, but to evolve music with these instruments? So to create something more modern, it doesn't have to have a beat, but to recreate something completely different with this music, to use this instrument to inspire their own themselves and show it to the world. Ha evet, şimdi onu da deneyenler var şu sıralar.
Bak Türkiye'de de bayağı çok gençler var. O eski enstrümanlarla modern müzik yapan. Moğolistan'da var, Altay'da var. Ama onlar da bir müddet yaptıktan sonra tekrar eskiye dönüyorlar. Yani tatmin etmiyor onları o modernlik. So I'm only here in Istanbul for 3 days so far. And even though everything is so fast, I feel like the city is very alive. It's like a breathing, it's like a living entity. How does this city inspire you to do the work that you do? Dediğim gibi İstanbul'da bütün dünyanın her yerinden müzisyenler geliyor. Bir sürü programlar yapıyor. Zaten onları da takip ediyoruz. Onların kullandığı enstrümanlar da var. Onlara da bakıyoruz. Nasıl şeyler. Afrika'dan çok gelen var. Avrupa'dan, Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelenler var. Onları takip ediyoruz. Onlarla beraber çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Tabii vakitlerinin el verdiği sürece. Böyle bunlarla uğraşıyoruz. Zaten vakit geçiyor atölyede. Ancak eve gidip atölyeye geliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Çünkü çok enstrüman var yapacak. That's beautiful. Yeah, and it's like we said before, that in Istanbul, it was always a center when people coming, and when people play the music, they inspire others, and you come with them, you get to understand a very different culture in your very own city without having to travel so far away, to understand what they do and try to appreciate it and expand it and make it wider to the world, to bring it to more people in the world. So, generally, as a person, what does Istanbul mean to you? Yani nasıl söyleyeyim? Yani yaşam kaynağı. Başka bir şey söylenecek de bir şey yok. Çünkü istediğiniz her şey var İstanbul'da. Hayat var. Deniz var. Deniz kenarına gidip oturuyorsun. Sonra istediğin malzemeyi bulabiliyorsun. İstediğin insanı tanıyabiliyorsun. İstediğin yere gidebiliyorsun. Elde başka şehirde bunlar olmazdı. Başka bir yerde. So the connection of a sea. And sometimes I also struggle to understand, because I've only here not 35 years like you, but maybe 3.5 days. But I cannot express with words how this city is different, but it really is different. And I think everybody should come here and experience it themselves. I think this city can truly inspire every single person who comes here, like it inspired yourself, like inspired many others and many more others who will come after you. When someone comes here though for the first time, how should they experience it? What should they do to get an idea, a glimpse of what this city really means? Ya her insanın kendi yaşadığı bir şey var, hayat var, ilgilendiği bir konu var. Yani İstanbul'da bunların hepsini deneyimleyebilir. Kendi için aradığı her şeyi burada İstanbul'da bulabilir. Hepsinin İstanbul'da yeri var. Yani istediği gibi yaşayabilir burada geldiği zaman. İstediği çevreye gidebilir. Her şey var İstanbul'da. Yani her gelen için her şey var. I think you have to really come here, get lost in its small streets, make your own story, make your own chapter in your own book. Besides that, would you like to show us a bit of your work, how you do these things? Your daughter wrote this. May I see that? Oh, that's incredible. See, that really is preserving history to the next generation. Beautiful, beautiful, beautiful. So, have you tried to recreate all these instruments we see here? Evet. Şimdi burada zaten geçen o Evliya Çelebi yaşadığı zamanda geçen
minyatürlerde bütün bu enstrümanları tekrar öyle yapıyoruz. So we also see a lot of instruments in museums. How do you feel when you see these instruments displayed on a museum? So many people come every day, maybe thousands of people every year, where they come and see them and appreciate and learn from your work. İşte dediğim gibi bu enstrümanların çoğu zaten kayıp. Hep minyatürlerde şeylerle kalmış. Bunları tekrar canlandırdık. Bu Eskişehir'deki müzenin resimleri. Bu cam mekanların içinde var. Ayrıca bir salonda da gelen öğrencilerin, insanların çalması için ayrı bir bölüm var. Yani hissediyorlar o sesleri, o şeyleri. Öyle bir bölüm var. Bu Eskişehir'deki müze. Zaten bu kemençelerin kemençe kuartet. Bakayım. Bunlar da yine eski. Can your daughter play any of these instruments? Ha evet. Şimdi keman çalıyor o. Violin. The violin. Çalıyor, evet. Sonra rebap yapıyor. Tambur. Burada da müzedeki şeyler bunlar. This is incredible. Bunlar çalındı. Burada kulaklıklar var. Onlarla seslerini Oh, duyabiliyorlar. and you can also hear that also in a museum, so you can hear every single sound. Many of your many different ingredients. I see different thickness of wood, different types of wood. I see coconuts here. I see many different things. Can you tell me how you source all these things? How do you find these things so you can make it exactly in the same way as it used to be in the region it was created? Yani dediğim gibi bütün bölgelere göre ağaçlar, kullanılan malzemeler değişiyor. Mesela bu Türkistan'da dediğim gibi Orta Asya'da, Kazakistan'da kullanılan ağaç malzemesi başka, telleri başka, kullandıkları üstüne deriler başka, çalım şekilleri başka. Bunları araştırırken bir de o çevredeki halkın nasıl yaşıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne giyiyorlar bunları da öğreniyoruz. Bu giyimleri, tarzları, şeyleri hepsini öğreniyoruz. O aradığımız malzemeler bütün Türkiye'de hepsi var. Bulabiliyoruz yani. O şekilde çok önemli. To create something like this, to sound in exactly the same way, you have to also understand the culture and the background and how, what kind of sourcing material do you have? İşte burası kayın ağacından. Bu telleri içi ipek, dışı gümüş sargı. Bunlar da böyle at kuyruğu gibi. Burası koyun derisi. Burası koç boynuzu. Buralardan yapılıyor. Beautiful. That looks Mongolian? No, Turkish. This is Turkey. So this is Turkic. Şimdi eski minyatürlerde Because üstünde çizili. I've heard this something similar as a sound for throat singing. Bu kullanılan malzemenin şeyi bu. From Kazakhstan, from Russia, from Mongolia. Oh, that's beautiful. Would you like to show us a bit of as much as you can play? Buna oturup çalmak gerekiyor ama nasıl? Sesi çok güzel. That's beautiful. Bu şeyde kullanılmış. İlk önceleri müzik terapide insanları tedavi etmek için kullanılmış bu enstrümanı. You use it as a music therapy, and I think music is very therapeutic because this is the point where you open your soul, where you share stories with the people, where you take your mind to travel far away. Bethim, I can listen to his stories all day. Bu da en eski müzik terapi aleti. En eski. Çünkü kanlar bunları hastaları yere yatırıp tedavi ediyorlar. Şimdi bunlar. O işte ta eski çağlardan beri o sistem işliyor hala. Dedim ya 14.500 önce kaya resimlerine çizilmiş resimler var. İşte dans eden insanlar var. Davul çalıyorlar ateşin etrafında. Çok eskiye gidiyor. Yani insanlık tarihi kadar. Absolutely. And
the thing that you bring paintings into real life is absolutely fascinating. Lastly, thank you so much for letting us go inside your mind and inside your heart and for sharing your passion with us. Ben teşekkür ederim. I really appreciate the time you gave us. I really hope you inspire a lot more people in the future to continue doing the work you do and bringing smiles to people through music. Teşekkür ederim. Well, it was a pleasure to meet you, an honor to meet you, and I hope our paths meet again in the future. Ben teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Thank you.